Evrende yalnız mıyız? Kainat insan için mi yaratılmış? Uzayda bizden başka canlılar var mı? Dünya uzayın neresinde? Belki de bütün bu sorulardan önce sorulması gereken bir soru vardır. İnsan nedir? İnsan mısın Emre? Konfüçyüs'e göre insan öğrenen bir hayvandır. Bence insan öğrenemeyen bir hayvandır. John Locke'a göre ise insan deneyen bir hayvandır. Bence insan deneyip nasibini alamayan bir hayvandır. Son olarak Nietzsche ise şöyle söylüyor: İnsan düpedüz hayvandır. Onun için trafikte birisi size hayvan derse sakın ola kızmayın. Önce bir öğrenin bakalım niye size hayvan demiş. Hayvan herif. Puh, Allah belanı versin senin diye. Düpedüz hayvansın lan derse yine kızmayın, belki adam filozoftur. Veya en kötü ihtimalle Nietzsche felsefesini benimsemiş birisidir. Tabii bu atıflardaki hayvan kelimesini lütfen olumsuz almayın. Çünkü bu düşünürler insanı anlatmaya çalışırken hayvan metaforu üzerinden açıklamalarda bulunuyorlar. Aslında keşke hayvan olabilsek. Keşke hayvan olabilsek. Keşke hayvan olabilsek. Aslında bugünün konusuna uygun olaraktan daha başka bir açıklama da yapılabilir. İnsan bulunduğu toplumun içine eden bir hayvandır. Ormanlar azalıyor. Depremler çoğalıyor. Ozon deliniyor. Küresel ısınma. Buzullar eriyor. İklimler değişiyor. Su kaynakları azalıyor. Yangınlar artıyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bir de işin şu boyutu var. Asırlardır insanı kutsal sayan açıklamalar yapıldı. Evrenin sırf insan için yaratıldığı fikri hayli hakim. Peki insan var olduğundan bu yana ne yaptı? İçine etti dünyanın. Bir de şöyle bir yaşanmışlık var. Daniel Jansen, Winnie Holwach adında iki bilim insanı palm yağı endüstrisi yüzünden mahvolmuş Amazon ormanlarını iyileştirmek için tam 12 ton portakal kabuğunu bir projeyle bu bölgeye döküyor. Yanlış duymadınız. Portakal kabuğu. Daha sonra bu proje unutuluyor. Aradan tam 16 yıl geçiyor. 16 yıl geçtikten sonra o bölgeye bakmak istiyorlar. Gittiklerinde gözlerine inanamıyorlar. Bütün her taraf orman olmuş halde. İşte gördüğünüz gibi tabiat aslında kendisini bu derece yenilemek isteyen bir varlık. İnsan ise bu varlığın içerisinde bir sorun, bir problem. You're a real problem. National Geography'deki bir belgesele göre ise durum çok daha vahim. İnsanlar dünyadan yok olup gitseler ne olurdu? Tabiat insanın istila ettiği yerleri tekrar ondan geri almaya başlıyor. Ormanlar şehirlere doğru yayılıyor ve hayvanlar kendilerine burada yaşam alanı bulmaya başlıyorlar. Yani ekolojik denge aslında her yerde varlığını göstermeye çalışıyor. Tabii bu aslında tabiat açısından çok ütopik bir bakış açısı. İşin gerçeği ise böyle değil. Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği tarafından derlenen Yaşayan Gezegen Endeksine göre 2020'de vahşi hayvanların sayısı 3'te 2 oranında azalacak. 85 bin türün 24 bini tehlike altında. Vahşi insanların sayısı ise gittikçe artmakta. Yani insan türü bir hastalık. Siz bu gezegende kanser gibisiniz, bir tür salgın. Şimdi soruyorum size. Böylesine zarar veren biz insanlar, yazılımdaki bir error, elmadaki kurt, kanserli bir hücre gibi bulunmuş olduğumuz ortamı yok eden, tabiatı umursamayan, onu hor gören virüsler değil miyiz?